Burada sık sorulan bir soruya da cevap vereyim. Hocam biyopsi yaptırsam kanser yayılır mı? Kocaman bir hayır. Bu bir şehir efsanesi. Biyopsi yaptırmazsak neyle savaştığımızı bilemeyiz. Akıllı ilaçları seçemeyiz. O yüzden biyopsiden korkma. Tanıyı koyduk. Şimdi masaya tedavi seçeneklerini yatıralım. Pankreas kanserinde tedavi belirleyen tek bir soru vardır. Bu tümör ameliyatla çıkarılabilir mi? Eğer tümör damarlara dokunmamışsa ve başka organlara sıçramamışsa şanslı gruptayız. Burada cerrahi devreye girer. Eğer tümör pankreasın başındaysa meşhur Whipple ameliyatı yapılır. Bu ameliyat genel cerrahinin en büyük ve en karmaşık ameliyatlarından biridir. Pankreasın başı, midenin bir kısmı, 12 parmak bağırsağı kesesi çıkarılır. Sonra sistem yeniden birbirine bağlanır. Zor bir ameliyattır. İyileşme süreci zaman alır ama tam iyileşme şansı için de en büyük bilet budur. Eğer tümör kuyruk kısmındaysa ameliyat biraz daha kolaydır. Pankreasın kuyruğu ve dalak alınır. Ama dur, hemen ameliyat masasına yatırmıyoruz. Bazen de tümör sınırda rezektabl dediğimiz, yani damarlara teğet geçtiği durumdadır. İşte o zaman ne yapıyoruz? Önce kemoterapi verip tümörü küçültüyoruz. Damarlardan uzaklaştırıyoruz kitleyi. Sonra ameliyata alıyoruz. Buna ameliyat öncesi yani neoadjuvant tedavi diyoruz. Yani önce vur sonra çıkar. Peki tümör ameliyata uygun değilse veya başka organlara sıçramışsa ya da ameliyat olduğun koruyucu tedavi alman gerek. İşte burada biz tıbbi onkologlar devreye giriyoruz. Pankreas kanseri tedavisinde son yıllarda elimiz çok güçlendi. Eskiden tek bir ilaç vardı, gemcitabin. Onu verip beklerdik. Şimdi folfirinos, gemcitabin, nab-paclitaxel gibi çoklu güçlü silahlarımız var. Bunlar ağır toplarımız. Evet, biraz yorucu olabilirler, yan etkileri olabilir ama tümörü baskılamada çok etkililer. Ama asıl heyecan verici olan ne biliyor musunuz? Akıllı ilaçlar ve immünoterapi. Eskiden pankreas kanserinde genetik testlere çok bakmazdık. Ama artık reperler değişti. Her metastatik pankreas kanseri hastasına mutlaka genetik test, NGS testi dediğimiz testi yaptırıyoruz. Peki neden yaptırıyoruz? Birincisi BRCA mutasyonu öğrenmek için. Eğer sende şu Angelina Jolie geni olarak bilinen BRCA mutasyonu varsa ki pankreas kanserlerinin %5-7'sinde vardır. Platin bazlı kemoterapiler hem bu hasta grubunda çok daha işe yarıyor. Üstüne bazı akıllı ilaçlarla bu bakım tedavisini devam ettirebiliyoruz. İkincisi, eğer tümöründe MSI yüksekse immünoterapiler çok etkili olabiliyor. Bağışıklık sistemi gidip kanseri tanıyor ve onunla savaşmaya başlıyor. KRAS mutasyonları, NTRK gibi diğer NGS panelinde gördüğümüz mutasyonlar. Bunlarda da bir mutasyon varsa yine ona uygun akıllı ilaçlar verebiliyoruz. Yani eskiden pankreas kanserisinin yapacak bir şey yok denilen devirler kapandı. Hangi mutasyonun var, hangi silahı kullanalım devrindeyiz.